Herkese merhaba. Gelin hep beraber kristal etkinliği üzerinden nelere öncelik vermeniz gerektiğini ve kristal patrona ne şekilde vurmanız gerektiğine beraber bakalım. Burada satın alınabilecek her şeyi altın tuğla üzerinden değerlendirecek olursak fiyatlandırmaları aynı oluyor. Burada sadece ne eksiğiniz varsa ona göre öncelik vermeniz gerekiyor. Gümüş külçeleri Işıltılı Pazar, Hazine Avı ve Ödül Avcısı'nda kullanacaksanız öncelik vermeniz daha iyi olacaktır. Zaten oyunun size bedava verdiği altın tuğlalar var. Satın alım limitlerini ona göre harcayabilirsiniz. Gümüş külçeniz yoksa oradan gelen satın alım limitlerini farklı bir şey üzerinden harcayamazsınız. O yüzden gümüş külçe alarak ekstradan satın alım yapabilirsiniz. Hazine Avı üzerinde gördüğünüz gibi altın tuğlalar üzerinden 3 tane satın alım limitiniz var. Gümüş külçeler üzerinden de 2 tane satın alım limitiniz bulunmakta. Halihazırda zaten oyunun size bedava verdiği altın tuğlalar bulunmakta. Onun haricinde de ekstradan hazine avı üzerine yatırım yapmak istiyorsanız gümüş külçelere yatırım yapmanız daha iyi olacaktır. Orada belirtilen etkinlikler üzerinde ekstradan bu şekilde satın alım limitleri bulunmakta. Onları altın tuğlalar üzerinden alamıyorsunuz. Nerede eksiğiniz varsa, nereye yönelik ekstradan satın alım yapmak istiyorsanız gümüş külçelerinizi orada kullanabilirsiniz. Burada bulunan haftalık kart da iyi fakat şöyle bir durum var. Her ne kadar aynı fiyatta da olsa burada bazı şeyler sizin işinize yaramayacak. 11. seviye askerler için olan şeyler iyi. Aynı şekilde drone bileşenleri de benim için iyi. Drone parçaları da işime yarayacak. Fakat burada sadece 3'ü benim işime yaramakta. Burada haftalık XP kartı veya madeni para haftalık kartları benim işime yaramamakta. Yani 3 tane şey için haftalık kartı öncelik vermem benim açımdan saçma olur. Ve birçoğunuzda ekstradan bu 11. seviye asker şeyleri de bulunmamakta. Sezonunuza bağlı burada farklı şeyler bulunmakta. Buradan alacağınız şeyler genel olarak işinize yarayacaksa buraya da öncelik verebilirsiniz. Fakat genel olarak işinize yaramayacağını düşünüyorum. Öncelik vermeniz gereken bir alan olduğunu düşünmüyorum. Özellikle ilerleyen sezonlarda bulunanlar için XP haftalık kartı, madeni para haftalık kartı işinize yaramayacaktır. Buradaki şeyler için de 3 parça şey için de öncelik vermenizin bir önemi yok. Özet olarak sezonunuza bağlı ve öncelik vermek istediğiniz şeye bağlı olarak harcamanızı buradan yapabilirsiniz. Hepsinin fiyatlandırması aynı. Kristal patronu gelecek olursak eğer aranan kod gibi vurmanıza gerek yok. Takımınızda tank kahramanlarınızın bulunması size ekstradan buff vermekte. O yüzden tank kahramanlarınızı da çıkarmayın. Halihazırda nasıl takım kullanıyorsanız o şekilde vurmaya devam edin. Bunun haricinde farklı şekilde denemeler gördüm. Sezonunuza bağlı tabi bunun da etkisi farklı olacaktır. Kristal Patron üzerinde savaşlarınızda gerçek bir savaş vermiyorsunuz. Herhangi bir karakterin ölmesi söz konusu değil. Tamamen hasar üzerine olduğu için buradan genel olarak radar çıkarılıyor ve mavi radar konuluyor. Çünkü buradaki kırmızı radar üzerinden herhangi bir şekilde hasar buff'ı almıyorsunuz. Bunun yerine mavi radar koyduğunuzda ekstradan küçükten de olsa bir kahraman saldırısı ekleniyor. Tüm kahramanlarınıza bunu yaptığınızda ekstradan hasar verebiliyorsunuz. Etkisi çok küçük. 3 hesap üzerinden denedim. Birinde daha az vurdum. O da tabii ki de kritik faktörlerinden kaynaklıydı. Küçükten de olsa etkisini göreceksiniz. Beş kahraman üzerinden de bu şekilde değiştirirseniz ekstradan 100.000, 200.000 daha fazla vurabilirsiniz. Bunun haricinde erken sezonlarda olanlar için çipi değiştirmeniz de işinizi görebilir. Mor çip koyarsanız ve 30 seviyeye çıkarırsanız ekstradan canavarlara hasarınız artmakta. Ben bu hesap üzerinden kırmızı çiplerim olduğu halde denediğimde aynı hasarı vurdum. Erken sezonlarda olanlar için daha fazla etki gösterebilir. Deneyip yorumlarda yazabilirsiniz. Ona göre de belli bir istatistik çıkarırız ve diğer kişiler de buna bağlı deneyebilir. Buradan da gösterecek olursam çok az kahraman saldırısı arttırmakta ve %6.25 hasar arttırma mevcut. Benim açımdan kısmen kötü de oluyor çünkü saldırım çok fazla düşmekte. Şu anda gördüğünüz üzere saldırım 184.000. Normalde olması gereken de 197.000. Buna rağmen mor çip kullandığımda aranan kod ve kristal patron üzerinde aynı hasarı veriyorum. İlerleyen sezonlarda olanlar için daha fazla hasar vermeleri bu açıdan zor. Fakat erken sezonlarda olanlar deneyip etkisini görebilir. Harcanacak cevherleri de buradan görüntüleyebilirsiniz. 5 tane mavi radar için gördüğünüz üzere 9.000 cevheriniz gitmekte. Mor çip için de 30 seviye çıkarmak için bir tanesi için 32.500 cevheriniz gitmekte.
Çok fazla altın yemiyor. Çok fazla cevherinizi yemiyor. Deneyip etkisini görebilirsiniz. İşinize yaramazsa da kolay bir şekilde parçalayıp cevherlerinizi geri alabilirsiniz. Kanala bayağıdır video atamıyordum. Eski etkileşime dönebilmemiz için videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın.